İki teker bir adamdan hepinize merhaba arkadaşlar ve o bisiklet doğdu. Soul Rider Titanium. Yaklaşık 2 bölüm yaptık arkadaşlar bundan önce. Soul Rider Titanium'un doğuş hikayesini sizlerle beraber paylaştık. Önce Çağrı'ya ölçülerimizi verdik. Vücut ölçülerimiz çıktı. Oradan gittik ölçülerle Yasin'e. Yasin bize bizim beden ölçülerimize bir kadro imal etti. Şimdi bisikletin kadrosuna baktığımız zaman biraz enteresan bir kadro var karşımızda. Mesela alın borusu çok yüksek. Kare bir bisiklet var. Bu aslında benim biraz isteklerim vücut geometrim itibariyle, yani vücut ölçülerim itibariyle böyle bir geometri çıktı ortaya. Karşınızda Yasin Bingöl'ün ellerinden çıkmış, bana özel yapılmış, elle yapılmış bir titanyum yol bisikleti var. Şimdi arkadaşlar bu bisikleti özel yapan şey ne? Bunu daha önceki videolarda defaten söyledik ama isterseniz burada da biraz üzerinden geçelim. Bu bisikleti özel yapan şey arkadaşlar benim beden ölçüme göre yapılmış olması. Birinci bölümü izlediyseniz orada gittik bir bike fit yaptırdık. Yani beden ölçülerimizi ortaya çıkardık. Ne kadar esneyebiliyoruz, ne kadar uzanabiliyoruz, üst gövdemiz ne kadar, bacak boyumuz ne kadar, bunlar ölçüldü. İkinci bölümde de bu ölçülere göre bir bisiklet geometrisi ortaya çıkartıldı ve yapıldı. Ve bu da 3. bölüm. Bisiklet toplandı ve artık karşınızda. Şimdi bisikletin kadrosu Titanium Grade 9 borulardan imal edilmiş bir yol bisikleti kadrosu. Kadroya baktığınız zaman teker izi kısa ama oturuşu rahat, yani uzun mesafe sürüşlere elverişli bir bisiklet kadrosu görüyoruz. Kadroda boya yok. Anodizasyon dediğimiz teknik arkadaşlar elektrik voltajıyla metalin renk değiştirmesini sağlamak demek. Burada da gördüğünüz bu kamuflaj desenleri bu teknikle uygulandı. Örnek veriyorum, mavi renkler için 5 volt elektrik verildi. Sarılar için 30 volt elektrik verildi. Ama kadronun üzerine herhangi bir boya püskürtmesi yapılmadı. Gördüğünüz gibi tamamen titanyumun ham görüntüsü var karşımızda. Titanyum boruların ham görüntüsü var karşımızda. Şimdi geliyoruz jant setine. Arkadaşlar DT Swiss'in R24 serisi jant setini tercih ettik burada. İki tarafta sokma bil, önde arkada sokma bil, 12 mm sokma bil kullandık burada. Neden sokma bil derseniz daha rigid bir yapısı var sokma bilin. Quick release gibi böyle düz oturdu, yan oturdu gibi bir derdi yok. Yavaş yavaş bütün bisikletlere uygulanan bir sistem, teknoloji. O yüzden ben de hem yeni bisiklet oluyor hem farklı bisiklet oluyor diye sokma mille, yani true axle dedikleri bu sistemle tercih ettik. R24 jantlar 1700 gram, nispeten ağır tarafta diyebiliriz. Yani 1400 gram, 1300 gram bir jant da alıp bu bisikleti takabilirdik ama maddi imkanlar şu anlık buna el verdi. O yüzden 1700 gramda kaldık. Üzerine taktığımız rotorlar Shimano'nun iStack 140 mm rotorları. Özellikle burada iStack'in altını çizmek istiyorum arkadaşlar. Çünkü frenlerimiz tamamen hidrolik değil, TRP. Telle hidroliğe dönüştürülen hibrit bir sistem. O yüzden rotorların kaliteli olması fren performansını arttıracaktır dedik ve iStack rotorları tercih ettik. Centerlock 140 mm Shimano'nun iStack rotorları var. Bu iStack demek hızlı soğuma teknolojisi anlamına geliyor. Frenlere gelelim arkadaşlar. Frenlerin TRP'nin HRD serisi frenleri, bunlar da tel vasıtasıyla hidroliğe dönüştürülüyor. Fren kaliperinin içerisinde bir hidrolik yağ sistemi var ama bunu telle komuta ediyorsunuz. Normal şartlarda hidrolik mekanizması burada olur. Hidrolik ünitesi burada olur. Siz buradan basarsanız hidrolik yağ kaliperinizi kıstırır. Ama burada yine siz normal eski sistem telle basıyorsunuz freninize ama tel aşağıdan bir hidrolik sistemi çalıştırıyor. Bunun avantajı ne? Grup sisteminizi istediğiniz gibi güncelleyebiliyorsunuz. Hidrolik olsun veya olmasın. Freniniz yine hidrolik oluyor. Elindeki mevcut grup seti değerlendirmek için veya güncellemek için çok mantıklı bir sistem. Hakeza benim bu bisikletteki amacım da bu bisikleti SRAM Red E-TEP sistemine geçirmek. O yüzden böyle bir sistem tercih ettik şu anda. TRP HRD fren sistemiyle. Şimdi ben bu bisikleti sadece üzerinde tur attım diyebilirim. Bir 2-3 kilometre kadar kullandım. Henüz daha kullanma fırsatım olmadı. Bugün videosunu çektim. Yarın da bu bisikleti kullanmaya başlayacağım. Bundan sonra bir uzun kullanım testi, uzun kullanım değerlendirmesi videosu gelecek. Frenleme performansı normal hidroliklere biraz daha yakın olsa da bu kol üzerindeki performanslar, yani o hissiyat biraz daha mekaniğe daha yakın diyebilirim. Şimdi gelelim arkadaşlar bisiklet üzerindeki grup sete. Ultegra 6800 grup seti kullandık ama bir parça hariç arka aktarıcı. Arka aktarıcımız Ultegra R8000, yani bu yıl çıkan Ultegra serisi bir arka aktarıcı. Şimdi bunu neden tercih ettik ve avantajı ne diye soracak olursanız, bir alırken ellerinde arka 6800 yoktu.
R8000 almak zorunda kaldık. Ama şöyle bir avantaj oldu bizim için. Arka tarafta uzun bacaklısı 34 dişliye kadar destekliyor. Ben henüz daha 34 diş takmadım. 11-32 arka rubleye devam ediyorum. Ama ihtiyaç halinde biliyorum ki o arka aktarıcı 34 dişliye kadar, büyükte 34 dişliye kadar destekliyor. Bu güzel oldu. Yeni Shadow sistem dedikleri bir sistem var aynı zamanda bu arka aktarıcıda. Böyle daha yakın geçiyor rubleye. Bu da vites performansını ve tepkilerini daha da kısaltıyor, daha da arttırıyor diyebiliriz. Ultegra 6800 hakkında çok şey söylemeye gerek yok arkadaşlar. Daha önce bu sistemli bir bisikletim de vardı benim, hatırlıyorsanız. Ve o incelemede ondan bahsetmiştik. Şurada bir yerde kartı geliyor olması lazım. Mükemmel. Karbon kollar, işte güzel görünüm, gayet yerinde bir grup set diyebiliriz. Bisikletin şu bölümünde kablo kanalları için böyle enteresan bir sistem yap. Kablolar kadroya dikey giriyor. Şimdi diyorum ya Sıramet İTB geçeceğiz diye. İTB geçtiğimiz zaman, İTB'de biliyorsunuz kablo yok. Bütün sistem wireless. Buranın böyle bir kapağı var. Kabloları söktüğümüz zaman buraya güzel bir kapak kapatacağız ve bisiklet üzerinde herhangi bir kablo görünüşü, girişi, çıkışı olmayacak. Lastik olarak arkadaşlar Türkiye'ye yeni gelen Tufo markasının CS33 Pro serisi Clincher tubular lastiğinden kullandık. Şimdi Clincher tubular nedir derseniz, normalde tubular lastiği kullanmak için jantınızın da tubular destekli olması lazım. Ama bu Clincher tubularda Clincher lastiklere özel üretilmiş bir tubular teknolojisi lastik var karşımızda. Böylelikle hem jantınızı değiştirmeden tubular performanslı bir jant gibi bisikletinizi kullanabiliyorsunuz. Yanak renginin de birçok versiyonu var ama ben özellikle sarı yanak seçtim ki bisikletin bu biraz daha old school havasına daha da yakışsın diye. Güzel oldu diye düşünüyorum. Tabi burada sizin görüşleriniz daha önemli arkadaşlar. Nasıl olmuş, nasıl yakışmış lastikler, jant seti. Devam ediyoruz. Bisikletin kokpit kısmına gelelim. Ritchie'nin Logic Curve modeli karbon bir gidonumuz var. Üzerine Lizard Skin'in 3.2 mm gidon bandını sardık. İnanılmaz rahat arkadaşlar. Bu zamana kadar kullandığım en rahat gidon bandı diyebilirim bu. Lizard Skin 3.2'ye gerçekten böyle pufidik yastık gibi bir hissiyatı var. Şimdi gördüğünüz üzere maşa borusunu henüz daha kesmedik. Maşa şaft borusunu henüz daha kesmedik. Bu bisiklete alışma sürecinden sonra belki bir iki spacer daha eksiltip ondan sonra kesmeyi planlıyoruz. Biraz daha bu bisiklete alışıp esnekliği kazandıkça bu gidon boğazını aşağı indireceğiz. Ve maşa borusunu en son bir yere geldikten sonra keseceğiz. O yüzden şimdi böyle burada biraz emniyet payı var. Sele'de de biliyorsunuz benim vazgeçilmezim Brooks Cambium C17. Onun da siyah versiyonunu kullandık bu bisiklette. Biraz ağır oldu. 400 gram. Titanyum borularla hafif bir bisiklet yaratmaya çalıştık ama burada biraz ağıra kaçtık. Ama biraz daha hafiflik için belki biraz konfordan feragat etmek gerekebilir. O yüzden bunda henüz daha tamam değiliz. Şimdi arkadaşlar aslında bisikletin hiçbir yerinde daha tamam değiliz. Çünkü bu sürekli değişecek, gelişecek. Bu benim için aslında bir proje bisikleti olacak ve bu vesileyle size çok daha fazla video üretebileceğim. Şimdi mesela ilk sırada diyorum ya sele değişecek. İşte karbon sele borusu istiyorum. Bu alüminyum Pro markasının bir sele borusu. Bunu karbonla değiştireceğim. Konforu biraz daha arttırsın diye. İşte gidon boğazını değiştireceğim. Gidonum zaten karbon, maşam karbon, maşa borusu karbon. Gidon boğazını da karbon yapıp biraz daha böyle farklı bir hissiyat yakalamayı planlıyorum bu bisiklet üzerinde. Synthes marka Dropout kullandık bisiklette. Dropout dediğim şey bu millerin birbirine girdiği parça. Synthes markasının güzel tarafı şu arkadaşlar. Kadro kulakları çok özel kadro kulakları. Kadro kulağını kırdığınız zaman aslında sadece bir vidayı kırmış oluyorsunuz. Kadro kulağını kıramıyorsunuz. Kadro kulağının bağlı olduğu vidayı, daha doğrusu vidadaki emniyet çatlağını kırıyorsunuz. Yanınızda taşıdığınız bir vidayla orayı tekrar tamir edip düzeltebiliyorsunuz. Bisikletin ağırlığı şu haliyle 9 kilodur. Aslında biraz ağır tarafta kalıyor ama işte dediğim gibi selemiz ağır, işte jantlarımız ağır, TRP sistemi kendi başlı başına ağır bir sistem. Aslında daha düzgün ve daha hafif bir komponentle bu bisikleti 7,5 kilolara kadar indirmek mümkün. Şu ana kadar anlattığım şeylerin hiçbirisi henüz daha kullanıma dayalı bir tecrübe değil arkadaşlar. Bu bisikleti daha dün aldım getirdim. Bugün videosunu çekiyorum. Yarından itibaren de binmeye başlayacağım. Binmeye başladıktan sonra da size bu konularla ilgili, bu genel durumla ilgili geri bildirimde bulunmayı düşünüyorum. Ve arkadaşlar bir bisiklet gözlerinizin önünde doğdu. 3 bölüm. Bir el yapım bisiklet hangi süreçlerden geçer? Nasıl yapılır? Nasıl edilir? Size anlatmaya çalıştım bu son bölümde. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Bu bisikletle ilgili ne düşünüyorsunuz? Lütfen bu videonun altına da bu bildirimlerinizi yorum olarak yazın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.